Merhaba, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Aslında benim amacım kısa bir tanıtım videosu çekmekti. Seyahat Öğleni'nin amacını, nasıl oluşturulduğunu anlatan kısa bir video çekmekti. Ancak pratiğe gelince, iş kameranın karşısına geçince bayağı sıkıntılı olduğunu fark ettim. Kendi kendine konuşmak epey sıkıcı bir hal alabiliyor belli bir süreden sonra. Ama ben yalnız yaşayan bir gezginim, yalnız yaşayan bir belgesel bir insanım. Bu nedenle karar verdim. Dedim bunu neden kendi kendine söyleşi formatına çevirmeyeyim diye düşündüm. Açıkçası bu kanal yalnız yaşayan bir gezginin deneyimlerinden oluşan videolarla ilerleyecek. Aynı zamanda amatör bir belgeselcinin gözünden kısa kısa gezi anekdotlarıyla ilerleyecek. Eğer değişik yerler, değişik kültürler, değişik yaşamları merak ediyorsanız, aynı zamanda doğayı da seviyorsanız kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim açıkçası. Şimdi isterseniz gelin birlikte kimmiş bu seyyah? Kısaca onu tanıyalım. Evet, şimdi söyleşimize başlayabiliriz sanırım. Merhaba. Kısaca kendini tanıtabilir misin? Merhaba, ben Piray. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema mezunuyum. 35'inden sonra okula tekrardan kayıt olmuş, İletişim Fakültesini bitirmiş birisiyim. Bunu niye yaptım? İstanbul'da yaşıyordum, hemşirelik yapıyordum ve mutsuzdum. Hem şehrin yorgunluğu hem mesleki anlamda bir yerden sonra artık hayır, bu bana yetmiyor dedim. Hayatımda radikal değişiklikler yapmak zorunda olduğumu hissettim. Neden Ankara? İstanbul değil de Ankara. İstanbul'da yaşama şansım yoktu. Hem okuyup hem çalışma, hem de geçimimi sağlama. Ankara Üniversitesi'nin çok iyi olduğunu öğrenince Ankara Üniversitesi'ni işaretleyeyim dedim. Ama başka bir yerde işaretlemeyeceğim dedim. İlk tercihim radyo, televizyon, sinema, ikinci tercihim gazetecilik yazayım dedim. Bunu yazdım. Sonra bir baktım. Ya tutarsa diye yazdım yine, aslında çok emin değildim. Bir baktım kazanmışım. İlk tercihimle radyo, televizyon, sinema bölümüne yerleştirilmişim. Çok mutlu oldum tabii. Ama bir de işin ucunda işini gücünü bırakıp başka bir şehre yerleşmek vardı. Ev arkadaşım bu konuda imdadıma yetişti. Ankara'yı işaretlersen ben de seninle gelirim dedi. Böylece ne yaptık? Ben istifa dilekçemi verdim. Tazminatımı aldım. Biraz da birikimimiz vardı. Birlikte Ankara'dan ortak ev alarak gittik, yerleştik. Ankara'da yaşıyordum. Yaşamaya başladım. Okula da kaydımı yaptırdım. Tekrardan okulda oldum. Öğrenci hayatına başladım. Neden yıllar sonra okula başlamaya karar verdin? Çünkü benim anlatmak istediğim şeyler vardı insanlara. Bir şeyler yapmak istiyordum. Bunun aracı da belgesel olabilir diye düşünüyordum. Uzun yıllardır fotoğrafa ilgim vardı zaten. Bir kameram hep oldu uzun yıllar. Fotoğrafçılıkla başladım. Sonra bölümü de biraz daha en azından akademik anlamda da kendimi geliştireyim. Hem de teknik anlamda belgesel yapım teknikleri, film çekimi, stüdyo oluşturma vesaire. Bu alanda bir eğitimimi tamamlamak istedim. Sanırım Erasmus deneyimi de yaşadın. Neler hissettin? 40'ından sonra Erasmus deneyimi de yaşadım. Bana ne yapıyorsun, deli misin diyenleri, ne yapayım, gençken yapamadığım şeyleri şimdi fırsat buldum, şimdi yapacağım. Ne fark eder ki? Bu vesileyle gezeceğim. Yani böylece hem dilimi geliştireceğim, hem farklı bir kültürü tanıyacağım. Hem de oradan bir sürü gezebileceğim yerler olacak. Onları böyle bir fırsatı yani gezmek için güzel bir fırsat. Farklı kültürleri tanımak için iyi bir fırsat diye düşündüm. Ve gittim. İyi de oldu gitmem. Çünkü gerçekten hoş bir deneyimdi. Çok cüzi miktarlarla Avrupa'da ona yakın ülke, şehir, ondan fazla şehir dolaştım, gezdim. Bir seyyah gibi yaşama şansım oldu. Hiçbir sorunum yok. Sadece gezmek derdim. Derslerimi verdikten sonra böyle
Yeri geldi havaalanında yattım. Yeri geldi hostelde kaldım. Böyle ama güzel gezdim. Neden YouTube kanalı? Yıllardır düşündüğüm bir projeydi. YouTube projesi değildi aslında. Benim hayalim yani Kamp Van gibi daha geniş bir araç ve ekipmanlarımı da arkasına koyup Türkiye'yi en doğusundan en batısına, en batısından en kuzeyinden en güneyine vesaire gezerek kültürler arası iletişim alanında belgeseller yapmak. Benim böyle bir hayalim var, böyle bir planım var ve bunu kendi kendime yapmaktansa motive edici bir araç olarak YouTube'u kullanayım. YouTube üzerinden daha fazla kişiye ulaşayım. Bu kanalı nasıl değerlendirmeyi planlıyorsun? Bu YouTube kanalı benim geleceğe dönük hayalimin bir ön aşaması olacak. Yani yıllardır hep hayalini kurduğum şey vardı. İyi bir belgeselci olmak. Bunun için okula gittim, sinema bölümünü bitirdim. Ama yetmiyor. Buna uygun koşulları da sağlamak gerekiyor. Yani hem çalışıp hem bir şeyler yapmak o kadar da kolay değil. Bunun farkındaydım. Okulda bittikten sonra artık şehrimi değiştireyim diye düşündüm. Değiştirdim. Şu gördüğünüz köy evine yerleştim. Muğla'nın Datça ilçesinin de en uç köylerinden biri Yazıköy. Bu köyle ilgili kısa belgeseller de yapacağım, size tanıtacağım. Zaten kanalımın esas amacı bu. Değişik yerler, değişik kültürlerle sizleri tanıştırmak. Ben tanışırken bu tanışıklığımı sizlere de ortak etmek aslında. Esas hedefim bu. Neden seyyah? Neden seyyah, neden atölye? Çünkü ben bir gezginim. Kendimi bir gezgin, bir seyyah olarak tanımlıyorum. Hayat felsefemi, yaşam biçimimi buna göre kurdum. Yolda olmak beni her zaman heyecanlandırdı. Çünkü yolda oldukça kendimi buldum. Kendimi dinledim, kendimle hesaplaştım. İyi geldi. Ve şeye kesinlikle inanıyorum. Yol gerçekten dönüştürücü. Yolda ol. Yani nereye varacağının çok bir önemi yok. Bu yolculuk aynı zamanda çünkü içsel bir yolculuk da oluyor. Nereye gidersen git. Eğer bir yola çıktıysan o yolda illaki bir şeyler değişmeye başlıyor. Farklı dünyalara açılma şansı ediniyorsun. Çünkü farklı insanlarla tanışıyorsun. Farklı yerler görüyorsun. Ufkun şuradan birazdan şu kadar açılmaya başlıyor. Ve doğallığında değişiyorsun. Biraz da sorgulamaya başlayınca. Kesinlikle inanın yol dönüştürür. Yol sağaltır. Ben buna inanıyorum. Neden atölye? Neden atölye? Ben bir amatör belgeselciyim ve kısa kısa çekmeyi düşündüğüm belgesellerimi burada paylaşacağım. Bu atölyenin sana ne faydası olacak? Bu atölye içerisinde kendimi geliştirmeye hedefliyorum. İyi bir belgeselci olmak adına eğitimime devam ediyorum aslında. Bu benim ilk pratik adımım oldu. Bu vesileyle işte Seyyah Atölye, evet bir kanalım var artık. Bu kanal için çektiğim belgeselleri bu kanal formatına uygun bir şekilde düzenleyip yapabilirim. Evet, cidden bilgisayar kullanmayı bile bilmeyen, doğru düzgün bilgisayar kullanmayı bile bilmeyen bir insandım. Hatta okulda arkadaşlar şey diyordu, gençler işte telefon kullanmayı bile bilmiyorsun, nasıl belgeselci olacaksın tarzında. Niye bu okulu tercih ettin ya da? Bildiğim bir alanda gidip eğitim görmenin bir anlamı var mı? Yok. Bilmiyorum ama ilgi duyuyorum dedim. Ve ben bunu başaracağım dedim. Öyle yola koyuldum. Senaryo yazma, teknik konular vesaire birçok konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Okul süreci boyunca yapmaya çalıştım. En azından film yapım teknikleri,
belgesel yapım teknikleri, bunlarla ilgili genel bir çerçeve, bir şey oturduğunu düşünüyorum. Öncesinden tamamen sıfır değildim. Fotoğrafçılıkla, yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. Yalnız bilgisayar konusunda işte kurgu vesaire, Photoshop bu tür konularda biraz sıkıntılarım vardı. Çünkü kendim hep yıllardır teknik özürlü olarak tanımlayan bir insandım. Ama şimdi yalnızım. Şimdi yalnız bir köye yerleştim. Datça'nın ücra bir köyüne. Bu köy evini kiraladım. Ve bilgisayarımı açtım. Bayağı bildiğiniz oturuyorum. Sabahtan akşama kadar ya da gece sabaha kadar yeri geliyor. Kurguyla ilgili, Photoshop'la ilgili, film çekimleriyle ilgili bilgiler öğrenmeye çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Tasarımlar yapıyorum. Bu kanalda neler yayınlayacaksın? Bize ne göstereceksin? Bu kanalımda sizlere neler mi sunacağım? Bu uzun yıllardır biriktirdiğim, planlayıp da bir türlü hayata geçiremediğim projelerimi artık tamamlayayım diye düşündüm. Buraya gelmekteki amacım da o. Evet, bir köye yerleştim. Tek başıma yaşıyorum. Çok şirin bir köy. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Bu dinginliğe ihtiyacım varmış diye düşünüyorum. Buradan sizlere yayınlar yapacağım. Hazırladığım videoları paylaşacağım. Evet, belki çok böyle keyifli, eğlenceli bir insan değilim. Çok mühim bilgiler de vermeyeceğim belki. Tamamen yaşadığım, gezilerimden edindiğim tecrübelerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşma amacındayım. Peki son olarak bize ne söyleyebilirsin? Beğeneceğinizi umut ettiğim eğlenceli, yer yer faydalı, yer yer düşündürücü videolar paylaşacağımı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.